Kassam Tugayları bitti mi? Gazze'deki tünel ağı çöktü mü? Direnişin kuvveti hangi aşamada? Bu ve daha birçok sorunun yanıtını almak için hafta boyu Gazze'deki kaynaklarımla Hamas yetkilileriyle görüştüm. İlk olarak meseleye İsrail tarafından bakalım. Netanyahu yönetimi soykırım saldırılarına rağmen Gazze'de kazanım elde edemedi. Birçok üst düzey isim sert eleştirilerde bulunuyor. İsrail'de öfke peygamberi olarak bilinen emekli tümgeneral Itzhak Birik, Gazze'deki savaşın kaybedildiğini söyledi. İsrail ordusunu küçük ve zayıf olarak tanımlayan Birik, Gazze'deki savaşı kaybettiğimiz gibi daha büyük bölgesel bir savaşta da başarısız olacağız dedi. Bunları birçok teknik detayı bilerek söylüyor Birik. Tünel ağındaki sağlamlığa dikkat çekiyor. Kassam'ın tüm saldırılara rağmen askeri kapasitesini koruduğuna ve hatta arttırdığına vurgu yapıyor. Hamas lideri Haniye'nin şehit olmasından sonra hareketin yönetimi Yahya Sinvar'a verildi. Ömrünü İsrail zindanlarında geçiren, oldukça zeki ve Gazze'de karizmatik bir lider olarak görülen Sinvar, Hamas ve Kassam arasındaki zaman zaman oluşan iletişim kopukluğunu yahut ayrı düşüncelerin en aza indirilmesini, Gazze'de motivasyonun arttırılmasını hedeflenmişti. Komutan Yahya'nın şehadetine kadar da hepsi gerçekleşti. Gazze sahasında kara manevralarında başarısız olan İsrail saldırılarda yeni bir boyuta geçti ve Hamas'ın, Kassam'ın genç neslini hedeflemeye başladı. Bu şekilde hem silahlı hem de siyasi kanadın geleceğini yok etmeyi hedefliyor. Fakat her çocuğun direnişçi olarak yetiştiğini de biliyor. Zaten bu yüzden çocukları öldürüyor. Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi katliamlara karşılık Kassam Tugayları ve diğer direniş grupları sınırlı saldırılarla karşılık veriyor. Geride kalan yaklaşık 2 seneye rağmen Kassam askerlerinin nereden çıkacağı, nerede tuzaklama yaptığı belli değil. Çünkü İsrail karada bir noktayı işgal etse de orada hakim olamıyor. O noktanın altında ne olduğunu bilmiyor. Daha çok pusu ve bomba tuzağı yöntemini kullanan Kassam askerleri kuvvetli imajı çizen İsrail'e sert darbeler indirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları geçtiğimiz günlerde uzun zaman sonra ilk kez bir operasyon videosu paylaştı. Bu videoda Kassam askerlerinin pusu kurduğunu ve İsrailli askerlerin geçişini an be an beklediğini gördü. İsrail 7 Ekim'in ardından ilk Beit Hanun'a saldırdı. Ateşkesin ardından da en son bu bölgeden çıktılar. Burada uzun süre kalmalarına rağmen İsrail askerleri sürekli saldırıya uğradı. Küçücük bir bölge olmasına rağmen direniş bu bölgede ısrarla devam ediyor. İsrail, Kassam'ın Beit Hanun komutanı Hüseyin Feyyad'ı 2 kez öldürdüğünü iddia etse de komutan ateşkesin ardından halkla selamlaşmaya çıkmıştı. Böyle küçük ve sınırlı bir bölgede direnişin üst seviyede olması da İsrailli yetkilileri hem şaşırtıyor hem de bu savaşın sürdürülemez olduğunu kabul ettiriyor. Hem Beit Hanun'da hem birçok bölgede hasar gören tüneller onarılıyor. Karadaki gerçeklik bize direnişin kuvvetli olduğunu gösteriyor. Kassam Tugayları ve diğer gruplar kayıplara rağmen tünel ağını ve mühimmatları muhafaza etmiş durumda. İsrail ordusu Gazze'deki Hamas tünel ağının yalnızca yaklaşık %25'ini yok edebildiğini belirtti. Bu rakamın doğruluğu tartışmaya açık. Çünkü savaşın başında İsrail'in patlattığını, su bastığını iddia ettiği tünellerde başarısız olduğunu görmüştük. Geçen hafta Hamas tüneli olarak propaganda yaptıkları noktanın üzeri kapatılan bir hendek olduğu ortaya çıktı. Yapılan bir analize göre Hamas'ın tünel ağı yaklaşık 560 ile 725 kilometre uzunluğunda. Gazze'den teslim edilen rehine Tal Shaom, Kassam'ın tünel kazılarına hiç ara vermediğini ve sürekli olarak yeni tüneller inşa ettiğini söylemişti. Ateşkesin ardından ortaya çıkan iş makineleri, araçlar ve Kassam Tugaylarının gövde gösterileri Gazze'deki tünellerin sağlamlığını ve kabiliyetlerini ortaya koydu. Amerikan istihbaratına göre ise Hamas, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 15.000 yeni askeri saflarına kattı. İsrail'in Gazze'ye yerleştirdiği casuslardan dolayı yer üstünde direnişe katılmaya dair bir şey konuşulmuyor. Ama yerin altında durum oldukça farklı. İsrail askerleri karada direniş askerleriyle baş edemiyor. Bu yüzden hava saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Kassam'ın askeri yeteneklerini daha net konuşacağız.